Donald Trump İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Zaten bütün açıklamaları yani bir ülkeye ya da birisine yönelikse hep tehdit dolu oluyor. Nasıl? Husilerden atılan her kurşundan İran sorumlu tutulacak diyor. Gerilim de tırmanıyor. Şimdi neler oluyor? Senden dinleyelim Süheyla, böyle kısa bir şekilde. Evet, Trump'ın açıklamaları hep tehdit dolu oluyor. Bir ülke hariç, Rusya. Orada Tabii, tehditin evet. dozu çok çok düşük. Hep Putin'e karşı bir zaafı var. Nedenini bilmiyoruz ama tablo bu. İran'a karşıysa öyle değil. İran'ın bir yandan yeni bir nükleer program anlaşması imzalamak için masaya çekmeye çalışırken tamamen kendi şartlarını dayatmak istercesine askeri tehditlerin de dozunu ve hatta eylemlerin dozunu artırıyor. Şimdi ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Yemen'de İran'ın desteklediği Husileri vurarak İran'a bir mesaj yolluyor, uyarıyor. Ve bu Husilere yönelik saldırılar, Amerika'nın hava saldırıları 3. gününde de devam etti. Zaten ucu açık. Gerektiği kadar gemilere, ticari gemilere, petrol tankerlerine saldırma kapasiteleri tamamen sona erene kadar biz artık bu işi bitirmeye kararlıyız. Husilere saldırmaya kararlıyız da diyorlar. Ama bunun da ötesine geçen bir tehdit açıklama geldi dün ABD Başkanı Donald Trump'tan. Dedi ki şimdi kimse kandırılmasın. Her ne kadar İran böyle değil dese de Husilerin her saldırısını destekleyen, onlara her türlü direktifi veren, istihbaratı da veren sofistike cihazlarla donatan İran'dır. Biz bunu biliyoruz. Ve bundan sonra Husilerden atılacak her kurşun İran tarafından atılmış sayılacak. Husilerin her saldırısından İran sorumlu tutulacak ve buna da mutlaka cevap verilecek ve cevabımızın da sınırını bilmiyoruz. Nerede duracağımızı bilmiyoruz. Ama sonuçlar İran için korkunç olacak dedi. Yani düşünün, daha ne denilebilir? Daha açık açık İran'a nasıl meydan okunabilir? İşte ne oluyor? Bir de yeniden Orta Doğu'daki resmi okuyalım. Sen de az önceki sorunda buna dikkat çekmiştin. Bir yanda Gazze yeniden katliam boyutunda saldırıya uğruyor. Bakın yeniden yükseldi, can kaybı 330'u da geçti. Daha önce bu Gazze'deki katliamın başında bir günde biz bu kadar çok can kaybını görüyorduk ki daha birkaç saat oldu. Evet. Yani oradaki bu dehşeti, İsrail'in gözünü kan bürümüş halinin yeniden altını çizelim. Bir anda Gazze vuruluyor, bir yanda Yemen vuruluyor ki Husiler İsrail'e saldırılarını daha çok düzenliyor. Gazze ile dayanışma adı altında bunları yaptıklarını belirtiyorlar. Bir yanda İsrail Suriye'ye yeniden dün hava saldırısı düzenledi. Yani Orta Doğu'nun 3 kritik bölgesi Amerika ve İsrail'in eşgüdümünde saldırıya uğruyor. Gazze, Yemen, Suriye. Irak'ta dedi ki bize de saldırılmasından korkuyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bize de İsrail'in Irak'a da saldırı başlatmasından endişe duyuyoruz dedi Irak Dışişleri Bakanı. Bir yanda da İran tehdit ediliyor. Acaba Orta Doğu'da çok daha büyük kapsamlı bir savaş. Orta Doğu'nun çatısı çöküyor mu acaba? Çatısı mı çöküyor? Ne oluyor? Bir yandan Pentagon açıklama yaptı ve dedi ki 3 Amerikan savaş gemisi yolda Orta Doğu'ya konuşlandırılacak. Bakın bu savaş gemilerinin ortaya çıkması hep şu dönemlere denk gelmiştir. İran'a ayağını denk al. Biz bir savaş halinde İran'daki hedefleri gemilerimizden de vurabiliriz diyerek caydırıcılığını arttırmak için ve İran'ı daha da baskı altında bulundurmak için yapılır bunlar. Dolayısıyla şu an karşımızda böyle bir durum var ve de Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın açıklaması çok önemli. Diyor ki Yemen'e saldırılar Husilerle sınırlı kalmayabilir. Husilere destek veren İran savaş gemilerine ve hatta askeri eğitmenlere de bir saldırı düzenleyebiliriz. Bu ne demek? Evet. Yani zaten destek veren ifadesi kullanıldığında evet, orada sınırdaki köyler, oradaki siviller, onların hepsini otomatik içine almış oluyor ne yazık ki. Öyle oluyor yani. Siviller de gidiyor yani destek veren dediğin zaman, çünkü kimin destek verip vermediği bir şekilde belli değil. Belki de Kızıldeniz'deki İran gemilerine doğrudan saldırı olacak. Tabii, belki de yeniden Suriye'deki ya da az var ama Irak'taki İran'ın eğitmenlerine yeniden saldırı olacak. Yani farklı bir aşamaya girildiğinin sadece Gazze'de değil Orta Doğu'da sinyallerini alıyoruz Trump yönetiminden. Teşekkür ederim.